Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. İnşallah iyisinizdir. Sizleri özlüyoruz her zaman olduğu gibi. Ve aksatmadan sizlerle olmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün itibariyle efendim sizlerle aşı ve aşı karşıtlığı ile ilgili sohbet edeceğiz. Dünyada çok ciddi bir aşı karşıtlığı var. Türkiye'ye de yansıdı bu durum. Neler oluyor Türkiye ve dünyada? Bizler aşıyı alıyoruz Çin'den ama neden Çin aşısı tercih edildi? Neden dünyada ciddi bir aşı karşıtlığı söz konusu? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi efendim dünya uzun zamandır yani koronavirüs vakaları artmaya başladığı andan itibaren dünya ciddi manada bu virüse kilitlendi. Evlere kapandık. Evlere kapandığımız bu zaman zarfı içerisinde tek gündemimiz aslında virüstü ve virüsten korunma yollarını öğrendik. Devamında konumuz aşı olmaya başladı. Yani artık aşıydı konumuz ve dünya aşıyı bekliyordu aslında. Yani herkes şu aşı bir an önce çıksa da rahat etsek, bir rahata ersek diyorken aşı bulundu. Aşı bulunduktan sonra bu defa da ben bu aşıyı olmam. Aşı karşıtlığı gündeme gelmeye başladı. Şimdi efendim sosyal medyada, WhatsApp gruplarında işte ben aşı olmam, aşı ile bize çip takacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, ben Çin'den gelen aşıyı olmam, Çin'den gelen hiçbir şeyi kullanmam gibi hurafeler dönmeye başladı. Gerek YouTube'da, gerek sosyal medya hesaplarında, WhatsApp gruplarında dönmeye başladı. Şimdi ben burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bunu ortaya atanlar emin olun ki yani ben aşı olmam diyenler emin olun ki aşı piyasaya sürüldükten sonra ilk aşı olacak olanlardır. Yani aşıya ilk koşacak olanlardır aslında. Hatta şöyle bir durum var. Aşı ücretli olursa keza şu an ücretli değil yani böyle bir durum gündemde değil henüz. Velev ki aşı ücretli oldu emin olun ilk ortaya çıkıp devlet ücretli aşı yapıyor, devlet şöyle, devlet böyle diyecek olan kişilerdir de aynı zamanda. Bunu da buraya not alalım, göreceksiniz bunları zamanla. Dolayısıyla peki yani bu kadar böyle bir tepki varken yani neden bunlar çok fazla piyasada ve gündemde? Biraz bunları irdeleyelim. İsterseniz hep birlikte. Yani burada ilk olarak şunun altını çizmeden geçmek istemiyorum. Sosyolojik olayların, toplumsal olayların, ekonomiyle ilgili durumların analizinde biz sosyal bilimcilerin bir laboratuvarı yok. Yani bizim bir biyokimya laboratuvarı gibi bir tıp alimlerinin laboratuvarı gibi bir laboratuvarımız yok. Bizim laboratuvarımız tarihtir aslında. Yani tarihi baz alarak hareket etmek durumundayız ve bugünkü toplumun konjektürünü inceleyerek hareket etmek durumundayız. Bunu incelerken de yine matematik ön planda olmak durumundadır. Yani yaratılışının her evresinde, kainatın her zerresinde bir mühendislik dehası vardır aslında. Toplum mühendisleri de bunu bilir zaten. Dolayısıyla biz bir tarihe önce bakalım. Yani tarihte neler oldu bu tür toplumsal olaylarda. Tarihi irdelediğimizde ve incelediğimizde daha önceki salgın hastalıkların tedavilerinde, daha önceki salgın hastalıklara istinaden bulunan aşılarda da böyle bir aşı karşıtlığı oluşmuştur. Bu ilk değil. Yalnız o dönemde oluşan aşı tedavileri 20 ile 30 yıl arası sürmüştür. Yani bir hastalığa karşı aşının bulunması, aşının uygulanabilirlik noktasına gelebilmesi için 20 ile 30 yıllık bir zaman zarfı geçtiğini görüyoruz. Bugün koronavirüste bu süre daha da kısaldı. Yani yaklaşık bir yıllık zaman zarfı içerisinde aşı aslında bulundu. Şimdi burada şunun altını da çizmek istiyorum. Yani özellikle belirtmek istiyorum. Bugünkü teknoloji böyle bir aşının bulunmasına müsait. Yani bu konjektüre sahip bugünkü teknoloji ve bu teknolojiden de sizlere bahsedeceğim. Teknolojinin geldiği son noktadan bahsedeceğim. Bir iki belge beklentim var. Yani o belgeler geldikten sonra konuşmak istiyorum bu teknolojiyle ilgili olan kısımda. Çünkü çok fazla e, karışık haberler var. Yani net olmayan şeyler de var. Belgesiz konuşmalar da söz konusu.
Dolayısıyla o belgeler geldikten sonra ben teknolojiyle ilgili ve teknolojinin geldiği son noktayla ilgili bir videoda çekeceğim. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum özellikle. Bugünkü teknolojiyle böyle bir aşının kısa sürede bulunması mümkün. Yani şu anki teknolojik konjektür buna müsait. Teknoloji dışında bir diğer önemli nokta ise efendim, bugün piyasada dolaşan spekülatif haberlerde olduğu gibi Çin aşısı, Rus aşısı, Amerikan aşısı gibi bir durum söz konusu değil. Bu aşılar özünde şirket aşısı efendim, maalesef. Yani bu aşılar şirket aşısı. Yani Çin'de 4-5 tane firmanın ürettiği aşılar söz konusu. Sadece bu 4-5 aşıdan bir tanesi orduyla birlikte, Çin ordusuyla birlikte geliştirildi. Hatta 4-5 dediğim 12 tane aşı çalışmasının olduğunu biliyoruz Çin'de. Bu sadece bunlardan bir tanesi ordu ile, Çin ordusuyla birlikte gerçekleştirildi. Bunun dışındaki aşıların tamamı aslında şirket aşısı, yani ilaç firmalarının ortaya koyduğu aşılar. Bu aşılardan 5 tanesi ön plana çıkıyor. Size bu 5 aşıdan bahsedeceğim ve bizim almak istediğimiz aşıdan da bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Moderna aşısı, ABD merkezli üretilen bir ABD'li bir firmanın ürettiği aşı. BioNTech Pfizer aşısı, bu da ABD merkezli bir firmanın ürettiği aşı. Sputnik aşısı, Rusya'da üretilen bir aşı, Sputnik aşısı. Oxford AstraZeneca aşısı, bu da İngiltere ve İsveç ortaklığıyla üretilen bir aşı. Yani İngiltere ve İsveç ortaklı bir firmanın ürettiği aşı. Bir diğeri de Sinovac, yani bizim alacak olduğumuz Çin'de üretilen bir aşı. Coronavac markasıyla alıyoruz biz bunu. Sinovac şirketi üretiyor. Sinovac şirketi de efendim Çin'de üretim yapan bir firma aslında. Yani Çin menşeli değil özüne bakıldığı zaman. Peki efendim, bu aşılar arasındaki fark ne? Yani biz neden Çin aşısını tercih ediyoruz? Ve dünya genelinde ülkeler aşı alırken nelere dikkat ediyorlar? Bunların altını çizelim ya, bunlardan bahsedelim. Birincisi dünya devletleri, yani ülkeler aşı alırken ilk olarak güvenlik ve etkinlik alanlarına bakar. Yani aşı güvenli mi ve aşı etkin mi? Aşının güvenli olması, yan etkileri var mı? Herhangi bir ağır sonuç doğurur mu insan vücudunda? Etkin mi? Daha doğrusu hastalığa karşı etkin mi? Bu aşı, alacak olduğu aşı etkin mi? Bunlara bakar. Temelde bunlar irdelenir. Yan etkileri nelerdir? Sonuç verecek mi, vermeyecek mi? Yüzde kaç sonuç verecek? Bunlar değerlendirilir. Burada aşıları incelediğimizde, yani bu 5 aşıyı incelediğimizde, bu 5 aşının da etkinlik alanı %75 ile 95 arasında değişiyor. Yani hastalığa karşı %75 ile 95 arasında etkili bu 5 aşıyı sıraladığımızda. Burada bizim alacak olduğumuz Coronavac aşısı, yani Sinovac şirketinden alacak olduğumuz aşı daha çok %90 oranında etkili olduğu kanıtlanmış ve bu haberleri Çin'de yayınlanmış ve birçok Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere sağlık kuruluşlarına gönderilmiş, %90 oranında etkili olduğunu biliyoruz şu anda. Yalnız burada önemli de bir nokta var, onu da belirtmek istiyorum. Henüz bu 5 aşının etkinliği tam manasıyla kanıtlanmış değil. Bunlara da değineceğim. Şimdi ikincisi, yani ülkeler aşı alırken ikinci dikkat ettikleri en önemli faktörlerden biri de lojistik ve saklama koşulları. Saklama koşulları ve lojistikte soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Yani aşı firmadan çıkıp sizin kolunuza gelene kadar o soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor ve hani diyoruz ya, oda sıcaklığında saklanan aşılar veya belli bir sıcaklık seviyesinde saklanan aşılardan olması gerekiyor. Yani o ilaçlardan olması gerekiyor. Çünkü lojistik esnasında herhangi birinin yapacağı en ufak bir hata bütün aşıların çöpe gitmesi anlamına da gelir. Yani aşılara yapılan yatırımın da çöp olması anlamına gelir. Dolayısıyla burada aşıların
ikinci önemli özelliği de aşı tercihinin ikinci önemli özelliği de o soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Daha açık ifadeyle aşı laboratuvar ortamından, hastane ortamından, aldığınız firmadan çıktığı andan itibaren sizin kolunuza gelene kadar herhangi bir zarara uğramaması gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben aşı için gittim hastaneye, koltuğa oturdum, aşı bana geldi, e, vuruldum, o aşıyı vuruldum. Yalnız benim kafamda şöyle bir soru işaretinin olmaması gerekiyor. Acaba yolda bozuldu mu? Başına bir şey geldi mi o aşının? Dolayısıyla benim bu tip soru işaretlerini kafamdan silmem gerekiyor. Bunun için de daha çok böyle Coronavac gibi geleneksel aşılar tercih edilir. Yani bozulma olasılığı ve riski düşük olan aşılar tercih edilir ülkeler tarafından. Çünkü milyon dolarlık yatırım yapıyorsunuz ve sadece bu yatırım değil, sadece milyon dolarlar önemli değil. İnsan hayatı söz konusu. Dolayısıyla bu tür geleneksel aşıları ülkeler daha çok tercih ediyor. Bir diğer önemli nokta Çin'den gelecek olan aşıyı sadece biz almıyoruz. Yani sadece Türkiye almıyor. Ondan da bahsedeceğim sizlere efendim. Burada aşılarla ilgili bir diğer önemli faktör de aşıların iki doz uygulanacak olması. Yani bütün aşılar yani diğer Pfizer aşısında olduğu gibi, BioNTech aşısında olduğu gibi, bizim alacak olduğumuz CoronaVac aşısında olduğu gibi bütün aşılar iki doz uygulanacak. 14, 21 ve 28 gün arayla iki doz uygulanacak kişilere. Burada iki doz uygulanmasının sebebi birinci uygulamada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi söz konusu. Yani geleneksel aşılardan bahsediyoruz. Birinci fazda, yani birinci aşıda uygulanacak olan dozla birlikte insan vücudunun bu hastalığa karşı bir antikor geliştirmesi bekleniyor. Bu geliştirilen antikor, yani bu geliştirilen direncin devam edebilmesi için de ikinci dozun uygulanması gerekiyor 14 gün sonra. Bütün aşılar için bu geçerli. Yani piyasaya çıkan, yani ön plana çıkan bu 5 aşıda iki doz uygulanacağı biliniyor. Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısı da iki doz uygulanacak. 20 gün ya da 28 gün arayla iki doz uygulanacak. Türkiye 50 milyon doz satın aldı Çin'den. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de 25 milyon kişi aşı olabilecek. Yani bizim etkinlik alanı kanıtlandıktan sonra ve uygulanmaya başlandıktan sonra Türkiye'de 25 milyon kişi aşı olabilecek. Yani öyle bahsedildiği gibi ülkelerin zorunlu bir aşı uygulayabilmesi için ve herkesi aşılayabilmesi için Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğunu düşünürsek, yani en az bu aşıdan en az herkesi aşılayabilmeleri için en az 100 milyon dozun alınması gerekiyor. Şu an için 50 milyon doz sipariş verildi ve 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek ve uygulanacak. Dediğim gibi iki doz uygulanacağı için sadece 25 milyon kişi aşı olabilecek. Peki efendim, Çin'den gelen bu aşı ile ilgili biz ne biliyoruz? Bu firma ile ilgili ne biliyoruz? Çin'de neler oluyor? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Türkiye'ye aşı satacak olan firma Sinovac şirketi Pekin merkezli bir şirket. Yani Çin'in başkenti Pekin'de üretim yapan bir şirket. Daha önce şirketin ürün portföyüne baktığımızda hepatit A, hepatit B, mevsimsel grip, influenza aşısı, kuş gribi, domuz gribi, su çiçeği ve kaba kulak aşıları gibi aşıları ürettiğini biliyoruz. Türkiye'nin buradan satın alacağı CoronaVac aşısının faz 1 ve faz 2 çalışmaları Çin'de tamamlandı. Şu anda faz 3 çalışmaları Türkiye'de devam ediyor. Dolayısıyla hani bu aşının faz 1 ve faz 2 denemeleri Çin'de zaten yapıldı. Söz konusu denemelerle ilgili yapılan açıklamalarda da etkinlik alanı ile ilgili olarak, aşının etkinliği ile ilgili olarak ciddi açıklamalar yapıldı. Yani e,
bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalığa karşı koruma eğiliminde olduğuna dair bilimsel açıklamalar, yayınlar yapıldı. Bu açıklamaların büyük bir bölümü de Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi. Sinovac aşısı ile ilgili, Çin'de üretilen Sinovac aşısı ile ilgili dediğim gibi etkinliği ile ilgili açıklamalar var ama henüz etkinliği kanıtlanmış bir aşı değil. Zaten sadece Sinovac aşısı değil, diğer bahsettiğim, konunun başında bahsettiğim 5 aşının da etkinliği kanıtlanmış değil ve patent almış değiller. En azından bugün itibariyle. Yalnız bu 5 aşıdan 3'ünün patent alma ihtimali var. Patent başvurusunda bulunuldu. Bu patent başvurusunda bulunan aşılardan biri de Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı. Dolayısıyla bu aşının da patent alma ihtimali yüksek aşılar arasında görünüyor. Dediğim gibi etkinliği de %90 oranında kanıtlanmış bir aşı. Burada efendim CoronaVac aşısından sadece Türkiye satın almadı. Dediğim gibi başka ülkelerde satın aldı. Brezilya bunlardan bir tanesi. Zaten bu Sinovac şirketinin bir ortağı da Brezilyalı. Butantan Enstitüsü. Butantan Enstitüsü de bu şirketin ortakları arasında ortaklarından bir tanesi. Dolayısıyla tek biz satın almadık. Brezilya'da bu aşıdan satın aldı. Gelelim efendim bir diğer önemli noktaya. O da Çin neden bu aşıyı olmuyor? Çinliler neden bu aşıdan vurdurulmadı, olmadı? Şimdi burada şöyle bir durum var efendim. Çin genelinde uygulanan bir aşı olmadı tabii ki de. Yani herkese uygulanan bir aşı değil şu anda bu aşı. Yalnız şunun da altını çizelim. Henüz sınırlı sayıda bir üretim söz konusu aşı ile ilgili. Yani ülkeler zaten şu anda sözleşmelerini, anlaşmalarını, ön ödemelerini yaptılar aşı ile ilgili. Zaten sınırlı bir üretim var aşılarla ilgili olarak. Çin'de ise tamam, Çin genelinde bir aşılanma söz konusu değil. Yalnız kritik görevler yürüten personel bu aşılardan oldu. Gümrük personeli, dış görevlere gidecek olan Çinli diplomatlar, ordu mensupları, yani yurt dışı görevlere gidecek olan ordu personeli bu aşılardan olduğu, sağlık personelinin bir kısmı bu aşılardan olduğunu biliyoruz. Bu tür yayınlar, haberler Çin'de çıktı efendim. Dolayısıyla Çin genelini aşılamak zaten çok da mümkün bir durum değil. Dediğim gibi sınırlı bir üretim var aşılarla ilgili olarak. Şimdi gelelim efendim, dünyada neden bir aşı karşıtlığı var? Neden dünyada ciddi bir aşı karşıtlığı oluşmuş durumda? Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi tarihin her döneminde aşı karşıtlığı oluşmuştur her hastalığa karşı. Burada da böyle bir durum söz konusu. Yalnız bilimsel bir dayanağı yok aşı karşıtlarının henüz. Bilimsel kısmını da ben size açıkladım zaten. Ortada henüz bir durum söz konusu değil. Yani ortada henüz fol yok, yumurta yok dedikleri durum söz konusu. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım size efendim. Henüz dünyada devletler ben vatandaşıma zorla aşı yapacağım diyen bir devlet henüz yok. Yani ben zorla aşı yapacağım diyen bir devlet henüz söz konusu değil. Almanya, daha önce bahsetmiştim, Almanya'da aşı karşıtlığı ve kapitalizmle ilgili videom da var. Geçmişten bakabilirsiniz. Orada bir zorunlu aşı gündeme gelmişti. O da şu anda ortadan kalktı ve Almanya aşı zorunlu değil dedi. İngiltere bir açıklama yaptı. İngiltere'den hani böyle bir herkesi aşılayalım mı söylemi çıktı. Bu da olmayacaktır. Bu da çok mümkün olmayacaktır. Çünkü efendim, gerek insan hakları ve Büyütüp Sözleşmesi, gerek anayasa, gerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 23, gerek 01.08.1998 tarihli resmi gazete sayısı, gerek 23.420'de belirtildiği üzere hasta hakları yönetmeliği madde 4 gereğince zorla tedavi, zorla tıbbi müdahale, zorla örnek alma gibi bir şey söz konusu dahi olamaz vücudun bütünlüğü kapsamında. Şimdi bunu dünya devletleri biliyor efendim. Türkiye'de biliyor, dünya devletleri de biliyor. Yani böyle bir aşıyı zorla insanlara yapamayacaklarını biliyorlar.
Öte taraftan zaten böyle bir zoraki durum da söz konusu değil henüz, yani henüz ortada böyle bir zoraki durum da söz konusu değil. Bu ufak tefek yani zoraki söylemlerin altında aslında ben hani de böyle bizi aşılayacaklar, şu olacak, bu olacak gibi bir durum söz konusu olduğunu çok düşünmüyorum. Ekonomiler çökme noktasına geldi dünya devletleri açısından bakıldığında ve devletler aşıya sarılmış durumda. Yani aşıyı tek çare ve tek kurtuluş olarak görüyorlar, ekonomileri kurtaracak tek kurtuluş olarak görüyorlar. Şimdi burada dediğim gibi sınırlı sayıda da aşı alımı söz konusu. Dolayısıyla burada işte bize zorla aşı yapacaklar. İşte aşı olmayan AVM'ye gitmesin, markete gidemeyecek, tatile çıkamayacak, şunu yapamayacak, bunu yapamayacak gibi söylentilerin ben çok altyapısı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce AVM'ler buna karşı çıkar, zaten rahat olun. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğunu ben düşünmüyorum ki keza zaten sınırlı sayıda alımlar söz konusu. Devletler tercihlerini yaptı, anlaşmalarını yaptı. Sınırlı sayıda alım söz konusu. Biz de 50 milyon doz alabiliyoruz ve bu şu anlama geliyor: 25 milyon kişi aşı olabilecek. Böyle bir ortamda böyle bu psikoloji ve bu komplo teorilerini çok yersiz buluyorum, dediğim gibi altyapısı olmadığını düşünüyorum. Bilimsel alanlara yönelmenizde fayda var. Yani bilimin ön planda, ilimin, ilmi olanın, akli olanın ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi efendim, aşı alma noktasına gelince, yani neden Çin aşısı alındığı noktasına gelince, bahsettiğim gibi etkinlik, güvenilirlik burada önemli faktörlerdi. Lojistik ve soğuk zincirin bozulmaması önemli faktörlerdi. Tercih faktörleri arasındaydı, tercih nedenleri arasındaydı. Türkiye'de zaten siparişini verdi, tercihini yaptı. Öne çıkan 3 tane aşı vardı dediğim gibi. Bu 5 aşı içerisinde patent alması muhtemel 3 aşı vardı. Bu 3 aşılardan birini de Türkiye şu anda sipariş verdi zaten. Şimdi ben bu aşıyı olmam, ben şu aşıdan olacağım gibi bir tercih hakkı şu anda kimsenin yok. Ülkeler sonuç itibariyle tercihlerini yaptılar, siparişlerini verdiler. Önümüzde iki seçenek var: aşı olacağız veya olmayacağız. Ben şunu öngörüyorum, en azından kendi açımdan ve sizlerin değerlendirmeleri açısından: henüz ortada patent alan bir aşı yok. Alsa dahi, bakın, ortada henüz fol yok, yumurta yok, kendinizi korkutmanıza gerek yok. Alsa dahi, yani patent alsa dahi dünyada ikinci ve üçüncü dalga konuşuluyor koronavirüsle ilgili olarak. Evet, bu aşılar birinci dalgada, yani şu anki virüste etkili olabilir ama ikinci, üçüncü dalgada etkili olup olmayacağını bilmiyoruz. Bunu bilim insanları da şu anda bilmiyor. Bunlar deneylerle ortaya konulacak. Bilimsel yayınlarla zaten ortaya konulacak. Bizler de takipçisi olacağız ve sizleri bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi dünya genelinde oluşan bu aşı karşıtlığı ile Türkiye'de oluşan aşı karşıtlığından biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de iki tip aşı karşıtlığı söz konusu. Bunlardan bir tanesi: ben kesinlikle aşı olmam, işte çocuğuma aşı yaptırmam, biraz da İslami değerlerle ilgili ortaya koyanlar var. Bunları bir kenara koyuyorum. Yani bunlar hep vardı zaten. Sadece bu korona aşısıyla ilgili değil. Bütün aşılarla ilgili bir aşı karşıtıydılar zaten. Yalnız diğer tarafta aşılarla ilgili bir bilinmemezlik var. Yani aşı tedirginliği var aslında insanlarda. Aşı karşıtlığını bir kenara koyalım ama aşı tedirginliğini anlamamız lazım. İnsanları bu noktada anlamamız lazım. Onlarla doğru iletişim kurmamız lazım. Doğru bilgilendirmemiz lazım. Şeffaf ve açık olmamız lazım. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Aşı tedirginliği insanlar için. Dolayısıyla evet, herkes bir tedirgin. Yani ben bu aşıyı çocuğuma yaptıracağım, kendime yapacağım ama ne olacak sonrasında? Dolayısıyla burada bir şeffaflığın olması gerekiyor. İnsanların doğru bilgilendirmesi gerekiyor. Onları anlamamız lazım. Yani onlara yaklaşabilmemiz için o tedirginliği anlamamız lazım. Buradaki büyük sorumluluk da önce bilim kuruluna, ardından Sağlık Bakanlığı'na düşmektedir. Bu büyük bir vebaldir. Doğru bilgilendirme, açık ve şeffaflık bu vebaldir. Bu vebalin sorumluları
filmin sonunda, yani olayın neticesinde Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu olacak. Dolayısıyla bu sorumluluğu, bu vicdani yükümlülüğü şu an için almaları gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Peki hocam biz kime güveneceğiz? Yani biz ne yapacağız da ne olacak? Kime güveneceğiz? Efendim her şeyden önce Sağlık Bakanlığı'na güveneceğiz. Devletimize güveneceğiz. Çünkü ben sonuna kadar devletime güveniyorum bu konuda. Yalnız biraz daha ben şunu bekliyorum. Şeffaf ve açık olunmasını bekliyorum aşılarla ilgili olarak. E, Ama her ne olursa olsun devletimize ben sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin de bu güveni sağlamasını istiyorum, sağlamanızı istiyorum. Bilim çevrelerine, bilim camialarına, bilim insanlarına güvenmemiz gerekiyor. Burada yapılan bilimsel açıklamaları takip etmemiz gerekiyor. Ben de size elimden geldiği kadar bu açıklamaları yansıtmaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Böyle bir durum söz konusu şu an için. Ve efendim görüldüğü üzere ortada öyle belirttikleri gibi komplo teorileri yok. Bilimsel altyapısı olmayan şeyler, bunlara çok itimat etmeyin. Çok inanmayın, kendinizi çok korkutmayın. Yalnız burada bir şeyin de altını çiziyorum kapanış yapmadan önce. Şimdi koronavirüs ilk hayatımıza girdiğinde ve ben yayınlara ilk başladığımda şunu söylemiştim. Ve halen daha bu düşüncedeyim. Koronavirüsün yaydığı bir korku var. Bir korku ve panik durumu söz konusu. Hastalıktan daha tehlikeli boyutlara varmaya başladı. Hastalıktan daha tehlikeli boyutlara doğru ilerlemeye başladı. Şimdi bir diğer önemli nokta, bu korku ve paniğin neticeleri daha vahim olabilir. İnsanlar şu anda çok ciddi bir korku ve panik içerisinde. Bu korku ve panik esnasında her şeye sarılabiliyorlar. Yani akli olmayan, net olmayan, bilimsel olmayan, doğru olmayan birçok habere ve birçok söylemede inanabiliyorlar. Sizlerin burada lütfen belgeli olan, lütfen daha doğru olanlara yönelmenizi rica ediyorum. Korkmayın. Korkulacak da bir durum söz konusu değil. Şimdi bir diğer önemli nokta, ülkelerin en çok korktuğu şey, o da ekonomi. Ekonomiden de sizlere bahsetmeye devam edeceğim efendim. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen ülkenize güvenin. Lütfen devletinize güvenin. Devletin yaptığı açıklamaları takip edin. Başka açıklamalara çok itimat etmeyin efendim. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Başka açıklamalar sizi korku ve paniğe itebilir. Korkulacak, paniklenecek bir durum söz konusu değil. Devlet tüm varlığıyla şu anda çalışıyor. Canhıraş bir şekilde kendini ortaya koymuş durumda. Lütfen güvenin ve devletin dışında da bir kaynağa çok da fazla itimat etmeyin efendim. Ben çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.